Scrambler Ducati. Ducati'nin 2015'te çıkardığı bu motor belki de bu yılın en önemli motosikleti. Ducati'de alıştığımız bir şey vardı. Senelerdir spor, daha hızlı giden, daha böyle çekici, daha bir şekil ve uçarcasına giden en teknolojik, en uzay, en feza ve İtalyan tasarımı. Hep bunları biliyorduk, hep bunları görüyorduk. Fakat bu sefer 2015'te Ducati dedi ki daha ileri gidecek bir yer kalmadı. Biraz da geçmişe bakalım ve bunu yaptılar. Yazıyor. Scrambler çıkmış. Bak, Ducati'nin Scrambler'ı. Tasarım özellikleri. Şimdi oldukça basit. Temel bir motosiklet. Hava soğutmalı bir blok. Her zamanki tüp çelik trellis şasi. Ducati'nin imzası. Eski tip uzunca büyükçe bir depo. Yan kapakları değişiyor bu arada. İstediğin renk yapabiliyorsun. Logolar da değişiyor. Böyle biraz kişiselleştirme imkanın var. Geniş bir gidon. Çok rahat oturuş pozisyonu ve alçak bir sele. Çok güzel. Baksana abi. Çok ferahsın yani bunu sürerken. Çok rahatsın. Arkada da bol bol mesafe var. Tasarım çok güzel. Yolcun için elcik düşünmüşler. Burada selenin altına saklamışlar mesela. Diğer tarafta egzoza bakalım. Dur baba. Hop. Birkaç tip egzoz var. İstersen böyle alttan, istersen yukarıdan Scrambler tipi egzoz alınabiliyor. Bu arada Scrambler ne demek? Scrambler şu demek abi. Eskiden arazi yarışları için parkuru karıştırıyorlar ya. Hani motocross parkurunu. Onu scramble ediyorlar. Hani çırpılmış yumurta, karıştırılmış yumurta hesabı. Onu karıştırılmaktan geliyor. O pistte, o arazide giden motora da scrambler deniyor. Hani o araziye göre yapılmış motor diye. Bu scrambler lafı o kadar eski. 1950'lere, 60'lara dayanıyor. Oradan geliyor bu laf. Ben hayatımda ilk kez bir Ducati'yi sürüp bu kadar bayıldım. Hani Multistrada'yı çok beğenmiştim, evet. Ama sonuçta o bir enduroydu. Buysa bu tam şehirli adamın motoru abi. Şimdi bunun reklamlarında hep aynı şeylere rastladık. Böyle bir takım böyle sakallı, işte o melon şapka, böyle sakallı hipster tipler pek bu motoru sürebilecek gibi gelmiyor bana. Yani beklentimiz şu yöndeydi. İşte bu caz dinler, şehirlidir, ajanslıdır, bilmem nedir. Tam bu adamlara göre falan herhalde gitmiyordur dedik. Hiç öyle çıkmadı. Bir kere böyle 75 beygir, 803 cc hava soğutmalı eski tip o çift valfli blok. Abi gaz bir güzel geliyor. Tekere falan geldiğinde o kadar kararlı ki alet. Birinci viteste zaten gazı açıyorsun. Kendi kendine tekere geliyor herif. O kadar tatlı ki 30'la gideceksin. Birinci viteste gazı açacaksın abi. Fi 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 fi. Araziye girecek kadar, ama hafif araziye girecek kadar, daha çok şehrin arazi tadında gidecek bir motor yapmışlar abi. Endurolar moda oldu. Tamam mı? Şimdi şu kadar kaldırımdan inmek için böyle Afrika'ya gidecek gibi giyinip gezen adamlar var aramızda. Evet, kendince bir fikri doğru olabilir ama hani yaptığımız iş belli abi. Sürdüğümüz rota da belli. Palavrayı bırakalım yani. En azından kendimize dürüst olalım. Ducati de demiş ki tamam ya, spor motordan sıkıldınız. Zaten cezası, şusu busu çok yüksek bütün dünyada. Hani Türkiye'de de artık böyle, ülkemiz de bundan payını aldı. Bari biz işi değiştirelim. Tamam, herkes enduroya geçti ama kullanamayacağı enduroların peşinde insanlar. Hani neyin peşindesin? Al bak, burada kullanabileceğin kadar bir enduro sunuyor sana. Müthiş bir fikir. Zamanının ötesinde bir fikir. Ben bunu çok beğendim o yüzden. Şehir içinde asfaltta o biçim sürebiliyorsun 75 beygiri. O böyle coşmuyor, kudurmuyor, delirmiyor. Ön amortisörler, işte biraz çılgın gideyim,
abanayım dediğin zaman böyle normalde amortisör biraz ince olursa esner mesner bir şeyler yapar, takırdar, zıplar. Bunların hiçbirini yapmıyor ki bu kadar payı olmasına rağmen girip çıkmaya. Çok güzel. Sırf bu motosiklet için Pirelli bir lastik geliştirmiş. MT60 RS. Sonunda korsa yok. Arka lastik 180 ebadında 17 inç. Ön lastik 18 inç. Daha büyük ve sanırım 110 ya da 120. Bu lastik kombinasyonu o yumuşak hamuruyla asfaltta anormal güzel tutuyor. Kötü arazide böyle birazcık mıcırda vesairede gidebiliyorsun. Hafif araziye gireceğim, ona da gelir. Asfaltta süreceğim, ona da gelir. Müthiş bir lastik. Şimdilik bildiğimiz kadarıyla Pirelli bu lastikleri sadece bu motorun üzerine takıyor, dışarıda satmıyor. Kim bilir, belki ilerleyen zamanlarda satışa çıkar. Şekli güzel. Bineceğiz. Ya Harley alacağıma bunu aldım diyen adam için bir motor bekliyordum. Öyle olmadı. Çok öte gidiyor. Çok güzel duruyor. Çok güzel viraja giriyor. Ve bütün bunları yaparken de kontrolümün dışında, kabiliyetimin ötesinde bir güç sunmuyor. 75 beygir benim gibi bir adam için çok ideal nokta. Yani 200 küsür kiloluk ağırlığıyla o 75 beygiri bir araya getiriyorsun abi. O motorun böyle tatlı gelen gücüyle, açınca gazı böyle tatlı tatlı gidişiyle, güzel çalışan ABS'siyle, üzerinde herhangi bir fazlalığı olmamasıyla motor bu abi dedim. Al bunu, rahat et usta. Yani şimdi bu motor 2 haftadır bizde. Sıfır aldık. Şu an 500 küsür kilometreye getirdim. Bu arada ayı gibi de gazladım. Bu karambolde bu motorun distribütörü, Ducati'nin distribütörü Corsa motoru geri götürmemek için çeşitli numaralar da çevirdik. Arada anahtarı kırdık. İşte bir şeyler yaptık falan. Motoru vermemek için her türlü numarayı çevirdim. Fakat artık bahanem kalmadı. Mecburen yapıyorum bu sunumu. Yani hani biraz daha kalması için ne yaparım diye bir düşündüm abi. Çünkü ben burada size ne anlatırsam anlatayım. Şu son 2 haftadır Scrambler'la yaşadığım eğlenceli, güzel vakti tarif edemem. Yani söylüyorum arkadaşlarıma, eşime, dostuma, hadi canım sen Ducati'yi sevmezsin ki falan diyor. Abi bunu yapmışlar yani. Bunu sürmeniz lazım. Bu yüzden 4 Nisan'da bu motorun test sürüş günü olacak. GİS Akademi'de herkesi bekliyoruz. Gelin sürün. Bakalım ben bu incelemede abartıyor muymuşum, abartmıyor muymuşum? Kendiniz görün. Yalnız şu uyarıyı yapalım. Eğer tecrübeniz azsa çok tavsiye etmem. Hani bizim tecrübesi az kardeşlerimize sürdürdük. Böyle indiklerinde el ayak titriyordu. Bir tanesi abi benim için erkenmiş bu falan dedi. Biz Scrambler'a bayıldık. Aklınızı kesen bir versiyonu bulmak için 4 ana versiyonu ve minimum aksesuarına bir bakın. Böyle çeşit çeşit model var. Bizce 30.000 küsür liralık bir maliyeti var şu anda Türkiye'de bunun. Mart 2015 Türkiye'sinde. Çok beğendim. Yani çok ne diyeyim abi, çok beğendim işte ya. Allah Allah. Bineceğim gideceğim Allah Allah. Ne koyayım. Harika diyorum lan. Çok güzel abi motor. Yani her türlü cambazlığa geliyor baksana. Sese bak abi. Daha ne diyeyim yani. Uhu.